Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Yine bugün de gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, bugün ilk olarak hep birlikte malumunuz belki dün akşam canlı yayında izlemişsinizdir. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan katılmış olduğu bir televizyon programında kendisine yöneltilen bazı kritik sorulara kritik cevaplar vermişti. Neden mi bahsediyorum? Türkiye nükleer silah sahip olmalı mı? Bu soru canlı yayında Hakan Fidan'a sorulmuştu. Daha sonrasında malumunuz. İsterseniz o anları kaçıranlar için kısaca bir paylaşayım. Dün gece neler yaşandı? Nükleer silaha sahip olması gerekir mi? No comment diyebilirsiniz. Peki, geçiyorum. Evet kıymetli dostlar, görüntüleri hep birlikte izledik. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan önce derin bir nefes alıyor. Şöyle bir düşünüyor, daha sonrasında cevap vermemeyi tercih ediyordu. Aslında var ya, ben sizlere diyeyim, o sessizliğin altında o kadar konuşacak konu var ki aslında, yani Hakan Fidan için. Ama malumunuz şu anki dünyada bu tür açıklamalar çok risklidir. Hatta ben zaten dün gece canlı yayında izlerken ya dedim, böyle bir soru mu olur? Hani kendi içimden dedim ki şahsen dedim, ben olsaydım öyle bir şey sormazdım. Yani bilmiyorum kıymetli dostlar, dünya şu an bu durumdayken hiç böyle nükleer silah yapacağız diye bir ülkenin Dışişleri Bakanı bağırabilir mi? Veyahut da bir açıklama yapabilir mi? Zaten bu sorunun cevapsız kalacağı belliydi. Bence sorunun sorulması bile bana yani bir garip gelmişti. Onu belirteyim. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın yine nükleerle alakalı farklı açıklamaları da olmuştu. İran'ın nükleer silah elde etmesi, nükleer silah sahibi olması Türkiye açısından bir tehdit midir? Bizim hoşumuza gider mi böyle bir şey? Şöyle yani bunu genel stratejik resim içerisinde düşünmek lazım. Yani bölgede dengeyi değiştirecek dramatik değişimleri biz görmek istemiyoruz açıkçası. Yani bir güç dengesi var. Yani bunun bozulması bölgedeki işbirliği ruhunu ciddi oranda zedeler. İkincisi, bunu farklı okuyan bir takım daha farklı sorunlar olan İran'la ülkeleri nükleer silah Sahibi yapma çabası içine sokar. Ve aynı yarışa bizim de ister istemez katılmamız gerekebilirdi. Bunu belirteyim, bu konular çok hassas konular. Özellikle de şu anki dünya konjektürüne baktığınızda bu açıklamaları öyle rahat rahat dile getiremezsiniz. Evet, Amerika ile Rusya arasındaki o START anlaşmaları, nükleer güvenlik anlaşmaları son bulmuş olabilir ama yani İran'ın başına gelenler malumunuz, adamlar tepenize çökecek yer arıyorlar. O bahaneyi verecek misiniz? Veyahut da o bahaneyi verecek kadar elimiz güçlü mü? Zamanı mı? Her şeyin bir zamanı vardır. Biz şimdi buradan yayınları yaparız, bazı şeyleri dile getiririz ama Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın oturmuş olduğu koltuk çok hassas, çok kritik bir koltuk. Yani niye böyle diyorum? Dışişleri Bakanlığı pozisyonuyla o canlı yayına katılıyor. Dışişleri Bakanımızın açıklamalarını böyle ellerini sıvazlaya sıvazlaya bekleyen, kendilerine bir fırsat çıkartabilir miyiz diye düşünen bazı tipler var Amerika'da, hiç hoşumuza gitmeyen. Kimden mi bahsediyorum? Lindsey Graham, bileceğiniz üzere tam bir İsrail yanlısı, Yahudi destekçisi, Türkiye düşmanı bir senatördür ve Lindsey Graham'ın Trump'la da arası iyidir. Her hafta yani illa bir kere bir golf oynar. Hani sizlere dedim ya, Akbaba gibi Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın açıklamalarından bir açık bulur muyuz diye bekleyen bir kitle var diye. Mesela onlardan bir tanesi Lindsey Graham'dı. ABD'li Türkiye düşmanı senatör Lindsey Graham, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir gerilim öngörüyor musunuz? Gerçekten bir savaşa evrilir mi? Veyahut da işte ABD Hava Kuvvetleri İran'ı bitirebilir mi? Rejimi düşürebilir mi hava saldırılarıyla diye bir soru sorulmuştu. Kendisi de hayır, böyle bir şey düşünmüyorum demişti. Mesela Senatör Graham'ın bu açıklamalara cevabı şu şekildeydi. Sözde bölgesel müttefiklerimize İran halkının tüm tepkilerine rağmen Ayetullah'ı ve onun cani rejimini iktidarda bırakmanın iyi bir fikir olduğunu bir an bile düşünüyorsanız hayal dünyasında yaşıyorsunuz demektir. Bölgenin halkını katleden ve dindar bir Nazi olan cani Ayetullah'a karşı cesurca ve tutarlı bir şekilde karşı koymasının zamanı çoktan geldi. Türkiye, Katar, Mısır ve benzeri ülkelere mevcut durumu koruma ve İran halkının haklı taleplerini görmezden gelme arzunuz bence Amerikan ulusal güvenlik çıkarlarıyla bağdaşmadığı gibi insan haklarıyla da bağdaşmamaktadır. Başkan Trump protestolara devam edin, yardım yolda dedi. Tarihin doğru tarafında yer alacak. Sözünün eri bir insan olduğuna inanıyorum. İran'a özgürlük diye Senatör Graham açıklamalarını sonlandırmıştı. Bakın işte bahsetmiş olduğum tipler bunlar. Bunlar kıymetli dostlar, Trump'ın böyle belki de her hafta görüştüğü tipler. Yani Trump'ı nasıl gaza getirmeye çalışıyor?
Yani Başkan Trump tarihin doğru tarafında yer alacak. Türkiye sen İran rejimini mi destekliyorsun, tarihin yanlış tarafındasın diye bizim bu mevzudan bile üzerimize geliyor. Yani Hakan Fidan'ın olası nükleere ilişkin beklenmedik bir çıkış yapması durumunda bu senatör Graham'ın nasıl bir tweet atacağını veyahut da Trump'a nasıl emarelerle yanına koşacağını bir düşünün. Anladınız mı? Çok kritik yani. Devamında kıymetli dostlar, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'a sizlere belirtmiş olduğum hani İran eğer ki nükleer yaparsa Türkiye'de yani bir şeyler yapmaya kalkışabilir açıklaması dış basında bayağı bir ses getirdi. Mesela ilk olarak karşınızda şu an İsrail basınından Marif gazetesi. Marif gazetesi yapmış olduğu haberinde diyordu ki sadece İran değil Türk Dışişleri Bakanı tehditkar bir açıklama yaptı. Türk Dışişleri Bakanı Orta Doğu'yu, tüm dünyayı ve özellikle İsrail'i istikrarsızlaştırabilecek bir açıklama yaptı. Rakip ülke nükleer güç haline gelecek mi diye İsrail basın haberine bir başlık atmıştı. İşte haberin detaylarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın canlı yayında Türkiye nükleer silah yapacak mı sorusuna cevapsız kalması, fakat İran eğer ki nükleer silah yaparsa Türkiye'de bazı işlere girişebilir açıklamasına atıfta bulunulmuştu. Kısacası İsrail için büyük bir risk görülmüştü Hakan Fidan'ın açıklamaları. Devamında karşınızda Yunan basını. Yunanlar da tabii ki yine diken üstündeydi dün gece. Yunan basınından Dedomeno diyordu ki Fidan'ın nükleer silahlar konusundaki sessizliği Türkiye'de en önemli mesele. Hakan Fidan'ın nükleer silahlar konusunda açıklama yapmaması endişe verici. Zira bu durum stratejik değişiklikleri gizleyebilir ve Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini etkileyebilir diye Yunan basına böyle bir başlık atmıştı. Yine aynı şeyler yazılıp çizilmekteydi. İşte Türkiye'nin nükleer silahlara sahip olması Yunanistan için büyük tehdit konusu haline gelecektir tarzında haberler geçmekteydi. Yunan ve İsrail medyasının haberi veriş şekline bakar mısınız? Yani adamlar gerçekten Türkiye'ye hani bir gaf olsa da dış politikada bir zora soksak diye gerçekten de şöyle avuçlarını bir güzel ovuşturuyorlar. Şunu belirtmek istiyorum. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan dün gece sessiz kaldı o malum soruya. Sessiz kalmasına rağmen bile görmüş olduğunuz başlıklar atılıyor. Yani her şeyin bir yeri ve zamanı var. Onu belirtmek istiyorum diyorum ve bu konudaki açıklamaları kendi kişisel görüşlerimi bir şekilde kenara koymuş olalım. Devamında kıymetli dostlar hep birlikte bir Yunanistan'a gideceğiz. Yine kıymetli dostlar Yunanistan'ın Türk savunma sanayisinin dünyaya açılan işbirliklerinden rahatsızlığı tam gaz devam ediyor. Hatırlanacağı üzere Baykar bundan yaklaşık bir sene kadar önce İtalya'nın köklü havacılık firmalarından, hatta havacılığın Ferrari'si olarak geçen Piaggio Aerospace'i satın almıştı. Bünyesine katmıştı artık. Baykar bünyesinde farklı ülkelere iş jeti satışı da yapılıyordu P180 Avanti'nin. Kıymetli dostlar Yunanistanlı bir heyet İtalya'ya gidiyor ve kendilerini işte orada İtalyalı mevkidaşları karşılıyor. Büyük ihtimalle parlamento üyeleri, milletvekilleri bunlar. Yunan milletvekillerinin tek bir derdi var. Ne biliyor musunuz o? Türk firması Baykar'ın Piaggio'yu satın alıp devamında Yunanistan'ın bu gelişmeden nasıl etkileneceği. Bu konuyu sordular ve İtalyan mevkidaşlarının yanında bu konuya değindiler. Detaylar bir karşımıza gelsin. Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki küresel hamleleri ve yerli teknoloji firmalarının uluslararası işbirlikleri komşu Yunanistan'da bileceğiniz üzere yakından takip ediliyordu. Türk insansız hava aracı üreticisi Baykar'ın İtalya merkezli Piaggio Aerospace firmasını bünyesine katma süreci ve bu kapsamda planlanan ortak üretim faaliyetleri Atina yönetiminde tedirginlik oluşturdu. Yunanistan ve İtalya'dan gelen heyetlerin bir araya geldiği çalışma toplantısının ardından düzenlenen basın açıklamasında Türk-İtalyan savunma işbirliği gündeme gelmişti. Toplantıda söz alan Yunan heyeti sözcüsü Baykar'ın Piaggio Aerospace'i satın alarak insan hava aracı ve uçak üretim planlamasından duydukları üzüntüyü dile getirdi. Sözcü söz konusu gelişmenin sadece ticari bir adım olarak görülmeyeceğini savunarak şunları kaydetmişti. Baykar'ın Piaggio'yu satın alıp drone ve uçak üretmeyi planladığını duyduğumuzda çok üzüldük Yunanistan olarak. Türkiye'nin dost ve müttefiğimiz İtalya ile birlikte ürettiği drone ve uçakların bize karşı kullanılmasını hayal dahi edemeyiz diye Yunan sözcü açıklamalarını sonlandırmıştı. Ah Yunan ah, sen yine de İtalya'ya pek güvenme. İtalya tarihin şöyle geçmişine gittiğimizde pek o konuda hani sicili temiz değildir. Yunanlıların bu çıkışını ne kadar takılmıştır İtalya'da? Hani ne kadar önemsemişlerdir bu çıkışı kendileri diyor ya. Türkler, İtalyanlar SİHA yapacak, İHA yapacak. Atina'yı vuracaklar. Bu çıkış yani bu kadar yüksek mertebeden ciddi bir şey diyorlar ya adamlar. Düşünsenize İtalyanlarla Türkler bir araya gelecek, SİHA yapacak, bizi vuracaklar. Bu itham çok ciddi bir itham. Ne kadar karşılığı oldu? Vallahi sizlere şunu söyleyeyim, ciddiye bile almadılar. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Miçotakis'in
önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor. Mitsotakis Türkiye'ye gelecek. Tabi bu görüşmeyi de merakla takip ediyor Yunan basını. Yunan basınında beklenen görüşmeyle alakalı yazılıp çizilenler ise görüşmenin sakin geçeceğini, çünkü Yunanistan'ın elinde pek bir koz olmadığından bahsedilmekteydi. Tabi özellikle de şimdi Almanya'da bileceğiniz üzere TCG Anadolu'yla Türk Silahlı Kuvvetleri tam bir şov yapıyor. Yani Almanlar Rus korkusundan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'yu satmasından sonra Türkiye'ye artık iyice sığındı. Siz hayal edebilir miydiniz? Hani ben bir video çektim ya, Alman ekipmanlarını biz eskiden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kullanırdık. Bugüne geldiğimizde yerli silahlarımıza, yerli gemilerimize, yerli araçlarımızla şov yapıyoruz diye. Sizin hiç aklınıza gelir miydi Almanya sokaklarında kirpi zırhlı araçları gezecek? Gelmez değil mi? İşte Rus korkusu bunların hepsini yaptırıyor. Türkiye'de alacağına bakacak. Mesela evet, biz o tatbikata 2000 askerle katıldık ve tatbikatın deniz komutasını Türk Deniz Kuvvetleri sağlayacak. Orası ayrı ama biz tatbikata vereceğimizi verdik. Alacağımızda mesela Yunanistan mevzusunda, Güney Kıbrıs mevzusunda Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri eminim ki Türkiye'nin yanında yer alacaklar bu vakitten sonra. Kim bilir, belki de hani bize o dışladıkları SAFE programı var ya, 150 milyar avroluk. Belki de o programın önü dahi açılır bu tatbikattan sonra. Önemli gelişmelerde diyorum ve bugün son olarak kıymetli dostlar, Suudi Arabistan'da bileceğiniz üzere savunma sanayi fuarı vardı. Yine tahmin edeceğiniz üzere Türk firmaları Suudi Arabistan'da da çok önemli anlaşmalara imza atmıştı. Mesela bugün sabah saatlerinde kıymetli dostlar, TUSAŞ üretimi Gökbey helikopterinin Suudi Arabistan'da ortak üretimi için ilk imzaların atıldığı belirtilmekteydi. Bu doğrultuda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu arasında mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu talep doğrultusunda TUSAŞ yerel bir üreticiyle ihtiyaç duyulan helikopterlerin Suudi Arabistan'da üretimini gerçekleştirecek. Ortak üretimin kapsamı ve detayları ise taleplere göre şekillenecekmiş. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Milli Muharip Uçak Kaan'a da yine Suudilerin çok yoğun bir ilgisi var. İşte yine Suudi Arabistan'a 50 veyahut da 100 adet Milli Muharip Uçak Kaan'ın satılabileceği ve Suudi Arabistan'da da Milli Muharip Uçak Kaan'ın üretilebileceği yine ciddi konuşuluyor. Bu konuda da net anlaşma detayları veyahut da resmi imzalar önümüzdeki süreçte atılabilirmiş. Son olarak da kıymetli dostlar, Roketsan'a gideceğiz. Roketsan'da yine Suudi Arabistan'daki fuarda Avustralyalı savunma sanayi şirketi Elektro-Optik Systems ile lazer silah sistemlerini güçlendirmek ve küresel pazarda ortak projeler yürütmek üzere stratejik bir işbirliği anlaşması imzalamıştı. Bileceğiniz üzere Roketsan'ın ALK'a yönlendirilmiş enerji silah sistemi bulunmaktaydı. Özellikle de şunu belirteyim. Şimdi sizlere dedim işte Suudiler Gökbey üretecek, devamında Milli Muharip Uçak Kaan'a yoğun bir ilgileri var. Yakın bir süreçte resmi imzalar atılır diye. Kıymetli dostlar, Suudilerin aslında Türk savunma sanayisinden başka çıkışı yok. Yani ben sizlere daha önceki videolarda da söylemiştim. Kusura bakmayın ama günümüzün şartlarında kimse yani gidip de Türkiye'nin sizlere vermiş olduğu teknolojik taviz kadar bir taviz vermez yani. Suudiler daha önce teknoloji görmemişler. Yani siz sanıyor musunuz Amerika bunlara satmış olduğu silahlarda ortak üretim yapalım onu bunu? Yani eminim Amerika vidasını bile Amerika'da, Los Angeles'ta takıp öyle göndermiştir Riyad'a. Yani bunlar hiçbir şekilde teknoloji öğrenemediler. Şunu da belirtiyorlar, işte yazıp çiziyorlar, haklılar da bence. İşte ne gerek var, niye teknolojik birikimimizi Suudilere vereceğiz diye. Kıymetli dostlar, bunların hepsi rahat olun kontrol altında. Yani bizim düşündüğümüz şeyleri Savunma Sanayi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı çok daha ötesini düşünüyor. Yani o güvenlik sıkıntınızı anlıyorum ama eminim ki önlemler de alınıyordur diyorum ve bugün haberlerimizin sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.